Merhaba gençler. Histoloji ve embriyoloji dersine bir giriş yapalım. Ben İsmail Can. Hücre, sitoloji, embriyoloji veya histoloji için farklı kaynaklarımız kullanılmakta. Bunlardan hangisi olur veya hocam ne yapabiliriz diye sorarsanız herhangi bir ehemmiyet yok benim için. Cooper, Lodish veya Albert Bolus'un kitabından da takip edebileceğiniz gibi embriyolojiyi Moore'dan, histolojiyi de Rose'dan takip etmenizi tavsiye ederim. Ama onun haricinde hangisi var, hangisini bulabilirsiniz, hangisini temin edebilirseniz fark etmez. Hepsi de olur. Elimizde farklı kitaplar, farklı kaynaklar var. İçeriklerde küçük nüanslar olmakla birlikte aşağı yukarı hemen hemen hepsi benzer konuyu anlatmakta. Ama ben ders notlarında ana kaynak olarak Cooper'ın hücresini ve Rose'un histolojisini takip ediyorum. Bunlardan başlarsanız sizin için kolaylık olabilir. İlk hafta hoş geldiniz dersleri diyelim. Histolojik metot ve yöntemler bir giriş yapacağız. Mikroskobu ve de doku takibini anlatmaya çalışacağız. Histoloji nedir? Histolojik kesitlerin yorumlanması sırasında karşımıza çıkan sorunlar nelerdir? Bir üç boyut, iki boyut kavramı var. Bunların üzerinde duracağız. Mikroskobun yapı özellikleri, ışık mikroskobun özellikleri ve doku takip prosedürü diye bir konudan bahsedeceğiz. Hani girdiniz mikroskopta preparat dediğimiz yapıları incelemeye çalışıyorsunuz. Bunlar nasıl yapılıyor, ne kadar vakit alıyor, ne kadar emek harcıyor? Bunları bir öğrenmeye çalışacağız. Dolayısıyla histolojik metot ve yöntemlere de kısa bir giriş yapacağız. Tabii temel kavramlarımız var. Takip nedir? Işık mikroskobu, formaldehit, epitel, fiksasyon, elektron mikroskobu gibi temel kavramlar var. Bunları da gayiniz olacaksınız. Şimdi şöyle başlayalım. Yani 9. sınıf biyolojiden böyle en temelden başlayalım. Canlı nedir? Canlılığın ortak özellikleri nelerdir? Canlı büyüyen, gelişen, üreyen ve ölen biyolojik sistemler olarak tanımlanabiliyor. Yani diğer bir ifadeyle aslında canlının ortak özelliklerini almışız, tanım olarak ifade etmişiz. Bir numaralı kural neydi? Hücresel yapı. Zaten biz de oradan başlayacağız. Hücrenin içerisinde ne var, ne oluyor bunlara bakacağız. Sonra canlının ortak özellikleri, beslenme, solunum, büyüme, hareket, boşaltım. Zaten bunların hepsi önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde. Tıp fakülteyseniz 1. ve 2. sınıftaki komitelerde, diş hekimliğindeyseniz önümüzdeki yıl boyunca bunlar sistemler olarak da karşımıza geliyor. Bir organizasyon şeması vardı. Organizasyon şemasını hatırlayacak olursanız hücresel organizasyondan sonra benzer hücreler bir araya gelerek dokular bir araya gelerek organları oluşturuyorlardı. İşte biz buraya kadar olan kısım, hücre, dokular ve organlara kadar olan kısmını incelemeye çalışacağız. Mikroskobik yapısı ne oluyor? Canlının tanımını yaptık, doku diyoruz. Aynı şekil ve görev bakımından bir araya gelen hücreler ve o hücrelerin etrafını saran bileşenler. Bunlara biz doku diyoruz. 4 tip dokumuz var. Şurada da görüyorsunuz. Epitel doku, bağ doku, kas ve sinir doku. Şimdi bağ doku farklı kaynaklarda bağ ve destek diye ifade ediliyor. Bağ dokunun tipleri var. Kıkırdak dokunun, yine kemik dokunun farklı tipleri var. Kan ve yağ doku olarak da tanımlanabiliyor. Bunların hepsini biz bağ doku kapsamı içerisinde inceleyeceğiz. Şimdi bu anlamda biz kimiz? Biz histoloji ekibi olarak dokuları inceleyen bir bilim dalı ve bunları inceleyen bilim insanı. Yani histoloji ne yapıyormuş? Hücreyi, dokuları ve organların mikroskobik yapısını inceleyen bir bilim dalı olarak karşımıza geliyor. Amacımız da size bu hücre ve dokuları anlatmaya çalışmak. Şurada klasik görüyorsunuz bitki yaprağından hava giriş çıkışını sağlayan stoma denilen yapılar var. Düzenli belirgin yapılar. Hoş bizim işimiz bu bitki histolojisiyle alakalı değil ama mikroskobik dünyaya indiğinizde bunları da yavaş yavaş hissetmeye başlıyor olmanız lazım. Asıl işimiz hayvan ve hayvansal dokular sağlık alanında. Bunları tanımlamaya çalışacağız. Eğer bunları tanımlayamazsak şöyle bir şekil karşımıza çıkıyor. Gençler mikroskopta ne görüyorsunuz dediğimde yani bana burada T-Rex görüyoruz hocam cevabını vermemeniz gerekiyor. İşte burada ne görünüyor, bunlar ne? Hatta öğrencimin bir tanesi şunu demişti, hocam siz öyle anlatıyorsunuz ki ben burada kırmızı zemin üzerine mavi noktalar görüyorum diye. İşte histolojide biz size bunları göstermeye, anlatmaya çalışacağız. Bir bilim dalının anlaşılması için o alanda kullanılan aletleri ve yöntemleri bilmek gerekir. Histolojinin ilk birkaç dersinde bunlardan bahsedeceğiz. Histolojinin kullandığı aletler ne, kullandığı yöntemler ne,
Bunları anlamaya çalışacağız. Bunları anlarken karşımıza bir ana problem çıkacak. 3 boyutlu dünyadan 2 boyutlu dünyaya geçiş. Yani boyut azalması. Söz konusu işte bu eksik olan kısımları da zihnimizde tamamlamaya, anlamaya, öğrenmeye çalışacağız. O açıdan bu süreyi tamamlayana kadar bizim rehberliğimize ihtiyacımız var. Aksi takdirde biraz önce dediğim gibi okun ucunda ne görüyorsunuz diye sorduğumuzda T-Rex cevabı geliyor. Bu da sizin için ve bizim için de hoş şeyler olmuyor. Boyut azalması ne? Birkaç örnekle ifade edelim. Yani makro dünyadan mikro dünyaya girdiğinizde neyle karşılaşıyorsunuz? Elimizde 3 tane cisim var. Biz bunları aynı anda inceleyemiyoruz. Mikroskop altında inceleyebilmek için bunları alıyoruz, dilimlere ayırıyoruz. Baktığımız zaman aslında 3 taneydi. Sonradan ne oldu? Bakıyorsunuz birinci kesitte 2 tane. Hepsinde 2 tane var. En son kesite geldiğinizde ise bir tane varmış gibi gözüküyor. Yani aslında gerçekte 3 tane olan şeyi biz asla 3 olarak sayamıyoruz. 1 ve 2 diye devam ediyoruz. Yani bir şeyin sayısı mikroskobik dünyada değişebiliyor. Veya kesit kalınlığı diyeceğimiz bir durum var. Tanecik sayısıyla ilişkili. Bakıyoruz B'de yarı yarıya bir kesit var. 5 santimlik bir dilim alınmış ve baktığınızda diyorsunuz ki hocam burada 5 tane hücre var. Ve 10 santimlik bir kesit aldığınızda ise 10 tane hücre var diyorsunuz. İlk yorumunuz şu: hocam 2 kat artmıştır. İyi bir şeyse de 2 kat artmıştır, kötü bir şeyse de 2 kat artmıştır yorumu olarak karşınıza çıkıyor. Yani o yüzden kesit kalınlığı bizim yorumlarımızı, dünyaya bakış açımızı ve eğer bu bir hastaysa hastanın akıbetini direkt etkiliyor diyebiliyoruz. Şimdi 3 boyuttan 2 boyuta geçtiğimiz zaman karşımıza bir de kesit yönü diye bir kavram çıkıyor. Hani basit 2 artı 2 eşittir 5 eder desem hepiniz kafadan yok diyeceksiniz. Ama öyle. Bakın şurada gördüğünüz şekiller hepsi birbirinin aynısı. Ben itiraz etmiyorum. Bakın bunlar birbirinin aynısı. Şimdi dışarıda çıkıp bunu konuşacak olsak bizim için sıkıntı olur. Ama kırık ayna metaforu diye bir kavramımız var. Kırık ayna metaforu ne? Büyük bir aynanız var. Düşürdünüz, kırdınız. Aynanın her parçası görüntünün bir kısmını gösteriyor. İşte burada da bizim kesit yönümüz görüntünün bir kısmını göstermekte. Ama bütünü hakkında bilgi sahibi değiliz. Şimdi kırık ayna metaforunda ne yapıyorlardı? File bakıyorlardı. Biri filin hortumunu, biri kulağını, biri ayaklarını görüyordu. Herkes kendine göre bir yorum yapıyordu. İşte biz burada gördüğünüz sonuçlar ve yaptığınız yorumlamaları birleştirmeye ve öğretmeye ve anlamaya çalışıyoruz. Aksi takdirde gerçek hakkında bilgi sahibi değilsen gördüğün sonuç hakkında yorum yapamazsın, hüküm veremezsin, sonucu ortaya çıkıyor. Bakın neymiş? Biraz önceki şekillerin hepsi birbirinin aynıymış. Nasıl tübüler bir yapı, tübüler bir yapıdan, tüp şeklinde, boru şeklindeki bir yapıdan farklı kesitler alıyoruz. Kesitlerin hepsi birbirinin aynısı olması lazım ama görünümleri birbirinden farklı. Bunu eve gittiğinizde de yapabilirsiniz. Rose histolojiden alınmış bir görseldi. Portakal dilimini alıp farklı seviyelerde kestiğiniz zaman her birinin içeriğini farklı göreceksiniz. İşte aynı şekilde vücudumuzdaki yapılar da böyle. Yani buradaki yuvarlakların ve içi dolgulu yapıların hepsinin birbirinin aynı olduğunu şu an size söylesem hiçbir anlam ifade etmeyecek. Diyeceğim ki böbrekte idrarın oluşmasını sağlayan bileşenler ve bunların hepsi birbirinin aynı. Şimdi mikroskoba bakacaksınız ve gördüğünüzde bunların hepsinin birbirinin aynı olduğu yorumunu yapacaksınız. Bu bugün için imkansız. Bu bugün için imkansız. İşte bu dersler ve bu konular bu anlamda bize bir şeyler ifade ediyor. Dedik ya histolojiyi anlayabilmek için buradaki kullanılan alet ve yöntemlere bakmak lazım diye. Temel kullandığımız mikroskoplar ve mikroskobik yöntemler. Mikroskoplara baktığımızda şu an için 8-9 tabi sayısı her geçen gün artıyor ve farklı histolojik mikroskobik teknikler ifade edilmekte. Bilmenizi istediğim klasik ışık mikroskobu var. Görünen dalga boyunda, görünür ışıkta kullandığımız bir mikroskop türü. Polarizasyon, faz kontrast, karanlık saha mikroskopları da var. Bunlara da kısaca değineceğiz ama ben çok fazla kullanmadım. Floresan var, konfokal, ultraviyole, elektron mikroskop ve atomic force mikroskop gibi farklı mikroskop türleri var. Bunlardan elde ettiğimiz bilgiler ve yorumlar ile histolojik bilgiler şekillenmek. Buna kullandığımız aletler. Bir de mikroskobik yöntemler var. Başlık halinde söyledik ya, doku takip prosedürü diye.
Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Yani aldığınız bir şeyi mikroskopun altına koydunuz, o öyle bir görüntüleme şekli, öyle bir inceleme şekli hemen hemen yok gibi. Histokimya ve sitokimya, histolojinin ve sitolojinin, hücrenin kimyasal özelliklerini baz alarak, bazı özelliklerini değerlendirerek biz burada bilgiler edinebiliyoruz. İmmünohistokimya veya hibridizasyon dediğimiz moleküllerin birbirine çekimine dayalı olan, antijen antikora dayalı olan bir görüntüleme sistemi var. Bunun hakkında bilgi edineceğiz. Hücre ve doku kültürleri var, otoradyografi var. Farklı yöntemlerle elde ettiğimiz bilgiler ile de biz histolojideki bilgileri bir araya getirip size anlatıyoruz. Mikroskop ve çeşitleri diyelim, başlayalım. Mikroskop, ışık ve optik ilkelere dayanan bir büyütme aracı. En basit tanımı bu. İlk arkadaşımız zaten çok orijinal. İşte o Rönesans'ın hakim olduğu dönemlerde 1500'lü 1600'lü yıllarda arkadaşın bir tanesine getiriyorlar. Diyorlar ki kardeş, ben gökyüzündeki gezegenleri, yıldızları inceleyeceğim. Al şu teleskobumu bir tamir et. Tabii arkadaşın da kafası biraz güzel. Ondan sonra tamir etmeye çalışırken mercekleri yanlış takıyor. Bakıyor bakıyor, gökyüzünde yıldızlar var mı? Yıldızlar yok. Onun yerine tam tersi antin kuntin şeyler görüyor. Yakındaki nesneleri çok büyük görüyor. İşte aslında mikroskobun icadı böyle yanlışlıkla icat edilmiş bir alet. 1600'lü yıllardan 1650'lere yaklaşık 50-100 yıl içerisinde müthiş bir şekilde herkesin ilgisini çekiyor. Makro dünyadan mikro dünyaya diyoruz ve bizim ana kilometre taşımız, her yerde karşımıza çıkan Robert Hooke diye bir arkadaş alıyor. Merakından değişik şeyleri incelemeye başlıyor. İncelediği ilk şey de işte şişe mantarı. O zamanki iç şişelerinin mantarlarını da alıyor, inceliyor. Tabii içeride canlı hücre kalmamış, bitkileri ve mantarları biliyorsanız etrafında bir koruma kılıfı, selüloz yapıdan bir çeper kalmış. Bakıyor içerisinde boşluklar var. Ulan diyor, ben burada hiçbir şey görmüyorum. Selüla boşluk anlamında, hücre anlamında o günden bugüne gelen bir ifade. İşte ilk defa 1590'da Jansen'in yanlışlıkla icat ettiği diyelim. Sonra da Robert Hooke'un meraklı incelemeleriyle hikaye 1800'lü yıllara kadar geliyor. Yani yaklaşık 100, 200, 250 yıl civarında insanlar bitkileri, hayvanları ve değişik yapıları inceliyorlar. Duyduğunuz bir kavram vardı. Hücre teorisi. Schilden ve Schwann'ın hücre teorisi diye ortaya attığı kavram var. Tabii sadece bu değil. Sonradan niye adı kaybolmuş? Virchow diye bir arkadaş da var. Bunlarla birlikte dahil oluyorlar ama vardıkları sonuç şu: tüm canlılar hücrelerden meydana gelir ve hücreler var olan hücrelerin bölünmesiyle ortaya çıkar. İşte bu şekilde hücre teorisi, mikroskop, mikroskobik yöntemler gibi konular karşımıza geliyor. Biraz daha bizim alana doğru yönelecek olursak, ben buradaki mikroskopların hepsini gördüm. Neydi? Aynalı mikroskop. Gökyüzünde güneşe odaklayarak ışığı yansıtıyorsunuz ve incelemelerinizi yapıyorsunuz. Şuradan bakın. Farklı objektifler var. Tek gözle bakıyorsunuz. Burada da monooküler, tek gözle bakış dediğimiz, ama artık aynayı kaldırmışız, yerine sarı lambalar koymuşuz. Halojen mi diyorlardı, ne diyorlardı. Daha sonra geliştirmeye başlamışlar. Şuradaki tüp kısmını dizayn edip iki gözle bakılabilmeyi, binoküler olmasını sağlamışlar. Ve ışık kaynağı da yavaş yavaş ledlere doğru ilerlemeye başlıyor. Yani yaklaşık 1990'lardan itibaren bu mikroskobun evrimi diyebiliriz. Yani o kadar da çok eskiye gideceğimiz bir teknoloji değil. Sonra ona demişler, biz bunun kafasına bir de kamera veya şey ekleyebilir miyiz? Fotoğraf makinesi. Bakın, şuradan bir bakış veya iki gözle bakış binoküler. Şuradan üçüncü trinoküler dediğimiz kamerayı bağladığımız yer. Tabii ilk başta da çok ilkel kameralardan şimdi dijital hassas kameralara kadar gelişen bir süreç söz konusu. Tabii ışık kaynağı da güneşten itibaren artık lazere, elektrona, yani şurada kullandığımız lazer yöntemlerinden veya elektron mikroskopta kullandığımız ışık kaynağının bir elektron olmasından yola çıkarak farklı mikroskop türleri karşımıza çıkıyor. Yer yer geldiğinde bunların örnekleri, görselleri ve bunların bilgileri hakkında yorumlarımız olacak. Bizim işimiz
Klasik laboratuvara girdik. İnceleme yapacaksınız. Siz buna ışık mikroskobu, aydınlık alan mikroskobu, yani her zaman herkesin ulaşacağı bir mikroskop türü. Önce biz bununla tanışalım. Bunun hakkında bilgi edinelim. Çünkü en çok kullanacağımız bu. Diğerleri dediğimiz gibi daha çok araştırma mikroskobu. Her zaman karşımıza çıkıp her zaman kullanmıyoruz. Ama sizler de laboratuvara indiğinizde bunları kullanacaksınız. Birinci temel özelliğimiz ne? Görünür ışığı, görünür dalga boyundaki ışığı kullanıyor. Tamam, bunu aldık. Diğer adı ışık mikroskobu veya aydınlık alan mikroskobu. Işık direkt numunenin içinden geçiyor. O yüzden ince bir kesit almanız lazım. Bu kesitler normal şartlarda canlıdaki görüntüler veya canlının normal yapısı homojen bir yapıya sahip, ışığı renklendirilmiş olarak göstermiyor. İşte burada hani o bildiğiniz kimyasal organik bileşikler hikayesi vardı ya, proteinler, yağlar, karbonhidratlar. Bunların kimyasal yapılarına bakarak en temelde, yani organik moleküllerin kimyasal yapılarına bakarak, kimya dediğimiz bu hücre kimyası, sitokimya veya doku kimyası, histokimya dediğimiz alanlar ve bu şekilde boyanma özellikleriyle. Yani ne yaptık? Bir dokumuz var. Bunu boyadık. Bundan ince kesitler aldık ve bunu mikroskop altında incelemeye çalışıyoruz. Işık mikroskopta bu anlamda boyalı preparatlar arkadan, alttan aydınlatılarak inceleniyor. Doğal olarak bunlar ölü hücreler. Yani aydınlık alan için canlı inceleme pek uygun değil. Şimdi bu mikroskobun özelliklerine baktığımızda karşımıza iki özellik çıkıyor. Bir, mekanik kısım, yani çok fazla zarar veremeyeceğiniz metalden yapılan, bir de optik kısım, asıl dikkat etmeniz gereken kısımlar. Şimdi tanımlarını bir kere verelim. Arkadaşlar şu en altta taban dediğimiz bir zemine oturan kısım var. U şeklinde olabilir, V şeklinde olabilir veya direkt zemine oturan kısım. Burası birinci bölge. İkinci bölge gövde dediğimiz ana kısım. Ana iskelet burası. Bizim mikroskoplarımız da metalden yapılmış durumda. Yani taşımayacaksınız da taşıyacağınız zaman bir elinizle tabandan, bir elinizle gövdeden tutmanız lazım. İşte mekanik kısımlar bunlar. Diğer parçaları taşıyan, kullanılmasını sağlayan ve bir arada tutan bileşenler. Taban ve gövde. Yani mikroskopta gövdenin haricinde başka bir yerden tutmuyoruz. Tabanın haricinde başka bir yerden tutmuyoruz. Taşıma, transfer bir yerden başka bir yere zaten normalde de yapmayacaksınız da. Ama illa yapacaksanız bu bilgi sizin için gerekli. Aksi takdirde mekanik kısımlar, şurada gördüğünüz sehpa, preparat tablası dediğimiz yapı var. Şurada makro mikro vidalar veya şaryolar, hareket eden mekanizmalar var. Bunlardan tutsanız zaten direkt elinizde kalacak. O yüzden mekanik kısımların farklı bölümlerinden veya optik kısımlardan değil, yani objektiften tutayım, okülerden tutayım, oradan çekeyim, götüreyim, sürükleyeyim, öyle şeyler yok. O yüzden bir, taban kısmı benim için önemli. İki, gövde kısmı benim için önemli. Neden? Tutmayacaksınız, taşımayacaksınız ama illa da gerekirse buralar. Sonra geliyoruz makro mikro vida diye bir iki tane kavrama. Preparat tablası, sehpa dediğiniz yapı aşağı yukarı hareket ediyor. Odaklamayı ve netleştirmeyi sağlıyor. Makrovida milimetrik hareketleri sağlarken mikrovida mikron seviyesinde hareketleri sağlıyor. Zaman içerisinde kullanmaya başladıkça eliniz bunlara alışacak. Şaryo dediğimiz bir mekanizma var. Şu sehpanın, preparat tablasının ileri geri veya sağa sola hareket etmesini sağlıyor. Şurası da preparatı koyduğumuz bölge. Revolver denilen şurada döner bir bölge var. Objektiflerin dönmesini sağlıyor. Buralarda mekanik kısımlar olarak geçiyor. Tüp de şurada, işte gözümüze göre ayarladığımız alanlar. Burada bir ve iki tane, yani binoküler bir mikroskobu incelemesini yapıyoruz. Şu üst kısma, şuraya üçüncü bir oküler de takabiliriz. O zaman bunun adına trinoküler, yani kamera taktığımızda da bunun adına trinoküler diyoruz. Buralar mekanik kısımlardı. Şimdi geliyoruz ışık kaynağının bulunduğu yere. Zannedersem bizimkiler beyaz led'ti. LED olması daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Yani görünür ışığı kullanıyoruz. Burada kondansör dediğimiz ve diyafram dediğimiz alanlar var. Laboratuvara girdiğimizde bunları da kullanmayı öğreteceğiz ve çok fazla da işiniz olmayacak. Sizin işiniz, gelin ışığı açın, dörtlük incelemede başlayın, sonra da preparatları değerlendirin. Burada objektiflerimiz var. Zannedersem bizde dörtlük, onluk ve kırklıklar var idi.
Bu 3 büyütmede 4 katı, 10 katı ve 40 katı büyütmede biz incelemeler yapabiliyoruz. Objektifler bunlar ve okülerlerimiz var. Bunlar da görüntüyü 10 kat büyütüyor. 10 kat burada büyüttünüz, 4 kat da burada büyüttünüz. Bir görüntüyü 40 kat büyütebiliyorsunuz. Mikroskop temelde bu işe yarıyor. Burada anlattığımız şeylerin tekst hali var. Okur, incelersiniz. Burada benim ekstradan söylemek istediğim herhangi bir şey yok. İncelemeye 4x ile başlamanız zorunludur ve kondansör ışığın şiddetini, diyafram ışık demetinin çapını ayarlar. Asıl büyütmeyi sağlayan objektiflerdir. Biz size 4, 10 ve 40 dedik ama 1x, 2x'ten 100x'e kadar bir görüntüyü 100 kat arttırmaya kadar objektifler sağlayabiliyor. Asıl büyütme işlemini yapan yer objektifler. Bunu unutmamanızı tavsiye ediyorum. Objektiflerin üstünde şöyle değişik sayılar, ifadeler, bilmem neler var. Bu objektifin özelliklerini gösteriyor. Aynı durum okülerler için de geçerli. Okülerler de farklı büyütmeler sağlayabiliyorlar. İşte diğer özelliklerine de bakalım. Şimdi ışık mikroskobunda bir objeyi 1000 kat büyütebilirsiniz. Objektif çarpı oküler büyütmesi dediğimiz hikaye. Ama bir şeyi büyütüyor olmak onun çözünür ve net bir şekilde görülüyor anlamını taşımaz. Büyütme farklı bir kavramdır, çözünürlük farklı bir kavramdır. Yani siz de zaman zaman şu an artık bu teknoloji hepinizin elinde var. Telefonlarınızla fotoğrafları çektiniz, sonra bunu büyütmeye başladığınızda bulanıklaşma başlıyor. İşte piksel dediğimiz kavramlar devreye giriyor. Şurada bir yazı var. Büyütmeye başladığınızca bu bulanıklaşıyor. Şurada bir bitki görüntüsü var. Bunu büyütmeye başladıkça görüntü bulanıklaşıyor. Şunu diyoruz. Bir küçük büyütmemiz var. Bir büyük büyütmemiz var. Büyütmek demek çözünürlüğün mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Bunun için bir çözümleme gücü kavramı var. Çözümleme gücü şu: iki parçacığı ayrı nesneler olarak görebileceğiniz en küçük mesafe. Bunu da kim sağlıyordu? Objektif ve objektifin kalitesi sağlıyordu. Yani bir şeyi büyütebilirsiniz. Yani küçük bir ekran televizyonda veya dev bir projeksiyonda izleyebilirsiniz. Büyütüyor olmanız onun çözünür ve net bir şekilde inceleniyor olacağı anlamını taşımaz. İşte bu anlamda bizim mikroskobik aletlere veya histolojik aletlere ihtiyacımız var. Bakıyorsunuz şurada bar uzunluğunu gösteren bir rat beyni var. Sıçan beyni görüyor. Şuradaki çizgi 2 milimetreye, yaklaşık şurası da 1 santimetreye falan denk geliyor. Makroskobik olarak görebiliyoruz. Şimdi bunu aldık, dilimlere ayırdık ve artık mikroskopta inceleyeceğiz. Ne demiştik? Bunlar homojen gözükmüyorlar. Boyanabilir hale getirmemiz lazım. İşte bizim klasik boyalarımız arasında hematoksilen eozin var. Kırmızı ve mavi. Uçaklar bunu diyorlardı işte. Hocam kırmızı zemin üzerine mavi noktalar görüyorum. Siz ne diyorsunuz diye. İşte birebir büyütmede objektifiniz de 1x'e şöyle bir büyütme elde ediyorsunuz. Bakın burada artık 2 milimetreden 1 milimetreye geçiş yaptı. Büyütmeyi arttırdığınız zaman artık beynin farklı bölgelerini de görebiliyorsunuz. Noktacıklar halinde hücreleri de ifade edebiliyorsunuz. Sonra bunu 40x büyütmeye getirdiğinizde 50 mikronluk büyütmeleri görüyorsunuz. Beyindeki nöronları ve glia hücrelerini tanımlayabiliyorsunuz. Hücreleri görebiliyorsunuz. Ama artık bundan sonrası için büyütme ve çözünürlük dedik ya. Bundan sonrası için klasik ışık mikroskobu yetmiyor. Elektron mikroskobu lazım. Hücrenin içindeki, toplazmanın içerisindeki organelleri ve hücre zarı hakkında bilgimiz olsun. Veya şuraya baktığınızda atomik force mikroskop ile bir DNA zinciri gösterilmiş. Yani bunların hepsi bizim ışık mikroskobu veya diğer histolojik teknikler ile elde ettiğimiz bilgilerin toplanması ve yorumlanması. En son yine atomik force mikroskopla hücre zarı yüzeyinde bulunan kapılar, delikler, proteinler, hücre zarındaki proteinler 10 nanometrede gösterilmiş. Yani siz artık santimetreden, milimetreden başlıyorsunuz, nanometrelere kadar inen küçük görüntüleri. Bir organ, beyinden başlıyorsunuz. O organın içerisindeki hücreler, hücrenin içerisindeki hücre zarı ve organeller ve
o zarın içerisindeki proteinleri gösteriyorsunuz. Gösterebilirsiniz. İşte bilgilerimiz bu şekilde toparlıyor. Evet, ben bu şekli seviyorum. Bir bakalım. Deriden içeri girdik. Bir hücre, deri hücresi, onun çekirdeğinde. Onun içerisinde ilerliyoruz. Mitokondri seviyesinde. Etrafımızda diğer mikroorganizmalarımız var ve bunların hepsi büyütme anlamını taşıyor. Bundan sonrası bende yok yani. Ribozomdan sonrası DNA. Buralardan itibaren histolojik olarak görmemiz zor. Bunlar benim için artık teorik. Yok gelmiş su molekülüne, su molekülünü, yok atomu, atomun altındaki elektronlar, protonlar, bunlar artık histolojiden çıkıyor, ileri fiziğe giriyor artık. Her neyse. Evet, şu ana kadar histoloji nedir? Histolojik aletler, yöntemler, teknikler nelerdir? Bunlara kısa bir giriş yaptık. Şimdilik burada bir ara verelim. Birazdan devam edeceğiz arkadaşlar.